size Bartın'ın Kırmızı Caddesi'ndeki olan yeni yapılmış bu müzeyi anlatmak istiyorum. Hadi gidelim. Giriş ücreti ise sadece bir kişinin 2 TL. Şuraya atalım. O zaman sen de. 1, 2. Ben de bir soru. Sorunsuz. Ne taraftan başlayalım? Coğrafya, iklim. Coğrafik yapılıyor. Burada bu taraf var. Bartın'ın coğrafyası. Üst kattan aşağıya doğru inelim. Tamam, teşekkürler. Şimdi ise bu müzenin üst bölmesinden başlıyoruz. Biraz tuhaf sesler var. Bunlar eşya taşımak için. Evet. Böyle küpelerin yapımı. Yapımını anlatmışlar burada. Küpecilik eskiden Bartın'da çarşı pazardan ya da tarladan getirilen erzakların küpelerle sırtta taşındığı. Bunlar daktiloları, eski paraları. 5 Türk lirasına bak Elif. Ve çok güzel duruyor. Küçük ne güzel. 500. Terazi. Ankara Anıtkabir'in şeyi var bak 500'de. 50.000 Türk lirası. 1000 Süleyman Camisi herhalde. Terazi çok güzel duruyor. Bunlar evleri süpürmek için kullanılan tel süpürgeler. Yapımı böyle miymiş yani? Buradan böyle tek tek bağlıyorlarmış mı? Evet. Bu şekilde yapıyorlar. Fazla emek. Küçüğü de var Elif. Süpürgecilik, süpürgeler geçmiş yıllarda Bartın ellerinde yaygın olarak kullanılan ot süpürgelerdi. Bitki saplarını ya da çalı çırpı demetlerini bir araya getirmek için üretilen meslek ertaplarıyla her evin ihtiyacı olan bu süpürgeler ustaca dükkanlarda çalışarak uğraşan mekanlardır. Bunlar eski tip gaz lambaları. Bunlar üzerine kapattıkları alev sönmesin. Rüzgar kesiyor sanırım bu teneke. Bu ne? Fren yağı. Tenekeler. Bunlar var. Vay canına, gerçek gibi duruyor. Hey. Bastonları Bartın'ın zaten ünlüdür. Yani Karadeniz bölgesinde genelde çok yapılır. Safranbolu'da olsun, Bartın'da olsun, baston Zonguldak'ta ünlüdür. Ve bayağı sağlam yapılır. Zor bir iş ama ya, değil mi? Ağaç oyma süsleme sanatı olarak geçiyormuş. Bak burada da yapan bir abinin resim var. Çok güzel. Fotoğraflandırmaları çok güzel olmuş ya. Bu da ayakkabı Yemen. Evet. Zaten eskiden
Yemenler ve yani ayakkabılar günümüzdeki gibi defalarca alınmıyormuş. Çünkü insanlar kendi elleriyle, hayvan derileriyle yaptıkları için hem rahat olup hem uzun yıllarca kullanabiliyorlarmış. Dikiş makinesi de var. Yemenci. Ve sırada marangozumuz var. Zaten artık fark etmişsinizdir. Bartın'ın yeşil ağaçlıklarla dolu, fazla ağaçlık bir yer olduğunu ve sırada marangozculuk yapan birisi var ve oldukça emek isteyen bir durum bu. Ve malzemeler hep basan üzerinde duruyor. Sanki nefes alıyor gibi ya. Kollarına, parmaklarına, tüylere kadar. Ve sanki terlemiş gibi de Elif. Ay. Düşüyordum. Hani Resmi var. bu da bakırcı. Tenekeci ve bakırcı. Yüksek ateşte demirlerin fazla sıcaklığı nedeniyle eritilip tekrardan başka bir eserlere dönüştürülüp insanlar bunları kullanabiliyordu eskiden. Bu da oldukça zor bir iş. Düşünsene hep sürekli yanında çok sıcak bir ateş var. Bakırcılık ve kalaycılık. Ama kendine ait böyle bir çalışma yerin var. Ama mesela eski cezveler olsun tamam daha sağlam oluyor. Kesinlikle. Bu da demirci abi. Bu da kızgın ateşle buna vurarak şekil mi veriyordu? Kancalar, zincirler, tarım araçları gibi metal yapılı eşya ile demir ve benzeri maden parçaları el ve iş tezgahları yardımıyla bükülüp döverek kalıplara biçilir. Evet. Buna şekiller veriyor ve bunu yapıyor. Daha başka ne yapıyor mesela? Bunlardan bu balta, çekiç gibi bu tarzda şeylerden. Ya da bambu mu herhalde? O yüzden Yüzündeki tere bakar mısın? çok ilginç ya. Hey, gerçek gibi. Bize bir çay. En güzelinden. Burası neymiş? Yazmacılık. Tel örgü. Bu da çok meşhur. Hatta bunu böyle yuvarlak şeyin içine yapıyorlar ya, tel kırma Elif, biliyor musun? Böyle yuvarlak halkanın içine geçiriyorlar, kenarlarını sıkıştırıp. Ha, yuvarlak. Hı hı. Havlu kenarları, nevresim kenarları, masa örtüleri bu şekilde parlak parlak tel kırmaları, böyle taşlı gibi duruyor. Tek tek iğnelerle geçiriyorlar. Eskiden evlenecek olan kızların çeyizlerinde her zaman olması gereken bir şeydir bunlar. Yani gelenek göreneklerimizde bunlar vardır. Tel kırmalar. Genç kızlarda kesinlikle olur. Havlu kenarlarına ve yazmaların kenarlarına yapılan bir üründür bu. Ve çok zaman alır. Buradakiler ne Elif? Kafat yazma modelleri. Bunlarla mı yapıyorlarmış yazma modellerini? Üzerindeki bu çizim, bu desenler şöyle göstereyim. Buradaki desenleri bu kalıplarla yapıyorlarmış. Buraya bakalım. Şaka yapıyorsun. Benim videoyu çektiğim, size anlattığım yerin
balonunu yapmışlar ve ilk defa geldim buraya. Şu an ben çok oldum. Ben de ismini okuyunca Gallar Pazarı. Kadınlar Gallar Pazarı. Ağız bizde o şekilde. Merhaba kadınlar. Bartın zaten çileğiyle ünlü. Ben size bunları göstermiştim. Bartın için Harika fazla önemi olmuş var ya. demiştim. Çünkü kadınların girişimciliğini anlatan bir çalışma projesi bu. Ve bunu yapmışlar. Kadınlar bahçelerinde yetiştirdiği tamamen doğal ürünler. Biberi, domatesi, aklınıza gelebilecek bütün meyve ve sebzelerin olduğu ürünlerini evlerinden taşıyıp sabahın erken saatinde işte bakın burada o pazara kurup onları satıp evlerine ekmek götürmek için para kazanıyorlar. Bu çok takdir edilesi bir durum bence. Gallar Pazarı'nın kuruluşu Osmanlı döneminin işsizlik nedeniyle ormancılık faaliyetleri için evlerinin ayrılmasıyla tarlaları bahçe işlerinde sebze meyve taşıyan kadınlardan oluşturduğu zamanla kadınlar pazarı kalmıştır. Taş saç. Genelde zaten turistleri bu şekilde yapılır. Bir çay alır mısınız deyince ben de diyecektim çay içebiliyor muyum? Bu çok lezzetli olan bir yemek. Taş üzerinde. Evet. Genelde köylerde yapılır ve anneler çok lezzetli. Ve biz de denemiştik Elif. Yufka açmayı denedik ama denemiştik. bizim Çıtır için çıtır. bu kadar tam olmadı. Oo. Ateş yaktıkları yeri gördün mü? Eskiden her şeyde bir emek verme, zanaatkarlık vardı ve çıraklıktan ustalığa, kalfalığa bir dönemler vardı. Direkt bir işin ustası olamıyordunuz ve bu yüzden her iş en ince ayrıntısına kadar öğrenilip uzun zaman alıp emek verilip yapılırdı. Ama şu an o şekilde değil zaten. Evet. Ve bunun ne kadar çok saygılı ve önemli bir gelenek olduğunu görüyorsunuz. Çıraklık ve ustalar. Hatta bir tane Konya'da bir minareyi çırak ve usta yaparken ustası çırağının yaptığı minarenin daha güzel olduğu için kendini intihar etmişti. Böyle bir hikaye var. Tabii ki geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Burada da şekerci ustacık var. Çok lezzetli durmuyorlar mı? Bunlar her bayram çocukların en sevdiği şekerlerdir. Ama hala biz de çok severiz. Evet. Özellikle bunlar hepsi. Hatta bazen köylere şey gelirdi. Çocukken ağdacı. Kahvenin yanında ikram Lokum. edilir. Türk kahvesinin yanında Evet. lokumlar kesinlikle ikram edilir. Başka. Misafirperverlik bizim zaten geleneğimizde çok ön plandadır. Kent müzesi. Burası Bartın. Etegorut Bartın. Ay köprüyü çok tatlı yapmışlar, şuna bakın. Evet, burada küçücük böyle bir köprümüz var. Şu an bulunduğumuz yer Kent Müzesi, işte şurası. Evet, şu an burası. Merkezdeyiz şu an. Bartın'ın yapısal özelliklerini, evlerini merak ettiğinizi biliyorum. Çünkü evlerinizin bizim Bartın'daki evlere benzediğini düşünüyorum ve sizin evleri merak ettiğinizi de biliyorum. Ve Bartın'ın evleri genelde ahşaptır. Ahşap olduğu için aralara dolgu ve şeyler yapılıyor. Dikmeler. Eğimli engellesin diye. Köşelerde ve pencere alt ve üst seviyelerinin birbirine bağlanmış sistem gereği, yani sistemi çok önemli. Sistem gereği olarak yer yer kurulan payandalarla eğilimler önlenmeye çalışıyor. Yani eğim olmaması lazım. Daha sonra hangisine geçiyoruz? evin şu an yapım malzemelerini göstermek istiyorum size. Bunlarla ev yapmak oldukça zor olması lazım. Daha sonra
bizim ölülerimize ya da hani böyle hediye olarak düşünebilirsiniz. Çeşmeler bizim için çok önemlidir. Görmüş olduğunuz gibi zaten Bartın'da her yer çeşmedir. Yani bir sürü çeşmeler vardır. Çünkü neden? Çocuklar, insanlar, yaşlılar ya da hayvanların gelip çeşmelerden su içtiğini yani görebilirsiniz. Çünkü hayvanlar için böyle bir bölüm var. Hani kediler falan gelir oradan içe. Ama bizim çeşmelerimizde Fas'taki gibi bardak yok. Hatta Zülfiye ablamın da anlattığı gibi Şadırvan'da en son attığım videoda görmüş olmanız lazım. Şadırvan'da kavşak suyu olarak nitelendirdiğimiz yer, hani eğer suyu içerseniz gidemezsiniz dediğimiz yer anlatılmış burada da. Kavşak suyunun kent merkezine getirilmesiyle Bartın'dan mahallelerine çeşme yaptırma seferberliğine başlamışlardır. O günlerden kalma genellikle taştan yapılma Kuzlar, ordu yeri, kuleyna, asker suyu gibi pek çok çeşme son dönemde yenilenerek eski işlevlerine kavuşturulmuştur. Zaten çeşme çeşitlerini görüyorsunuz. Eğer Bartın'a gelirsiniz zaten ahşap evleri %100 göreceksiniz ve evlerin ne kadar sağlam olduğundan bahsedilmiş burada da. Çok eskiden bugünümüze gelmiş evler ve tarihi anlatıyor, yaşatıyor resmen. Burada kaleleri, camileri görebiliyoruz. Bunlar camiler. Hanlar, Taşhan, Ihlamur Kafede, hamamlar var, şehir hamamı, ahşap evler. Şadırvan burası. Daha sonra şu Bu neredeydi? su terazisi, Kırmızı Cadde'de. Evet. Şu kayası yol anıtı, burada da video Burası çekmeyi çok düşünüyoruz. güzel, evet. Çeşmelerin bize çok fazla önemi var ve her yerde çeşme çeşitlerini görebiliyorsunuz. Şuna bak. Çok eski. Çok eski. Hatta bazen inekler için bile yapılabiliyor Elif böyle değil mi? Geliyor Evet. ineklerini sudan içiyorlar. Genelde daha çok köy kısmında oluyor. Merkezde pek yok ama. Şu da güzel. Bartın evlerini çok güzel yapmışlar. Evet. Size bir olayı anlatmak istiyorum. Bartın kent dokusunun oluşumunu etkileyen bir diğer etmen de Büyük Çarşı yangınıdır. Çünkü Bartın'da çok ahşap evler olduğu için yangınlar da fazla oluyorlar. Ve 1898'de çıkan Büyük Çarşı yangınında kent merkezinin büyük bir kısmı yanmıştır. Ve yanan kısım ızgara şehit planı sistemiyle yeniden tasarlanmıştır. 1898'de. Belediye binası. Çok güzel yapmışlar. Baksana minik ya. İyi ki de girmiştim. Bence de. İlk belediye parkı ve çevresinin 1935'te resmi var burada da. Şu an Şadırvan akşam yeni çok hali. güzel duruyor ya ışıklandırmasıyla. Hatta birisi mesaj atmış Instagram'da. Bartın geceleri çok güzel diye. Evet, Bartın geceler daha güzel oluyor gerçekten. Kesinlikle. Bunlar neymiş? Anahtarcılık. Anahtar, asma kilitler. Bunlar asma kilitler. Şu görmüş olduğumuz. Eskiden bunlar kullanılırdı. Asma kilit. Değerli kapılarınızı bunları geçirip kapatıyoruz. Şu güzelmiş yuvarlaklı. Bak bunu görmemiştim. Evet. Bunu biliyorum. Bunu görmüştüm. Tadı var. İncelikli mimariye açılan zarif kapılar adlı başlığı görüyorsunuz ve kapıların ne kadar özenle yapıldığını görüyorsunuz. Çünkü bir evi temsil eden aslında dışarısıdır ve nasıl hani böyle bizi temsil eden dış kıyafetlerimiz ise evi temsil eden kapıdır.
Ve kapıların zarif olmasına çok dikkat edilirdi eskiden. Çünkü tık tık yapılırdı. O yüzden sesi de önemlidir. Ve tuğlaların da malzemesinde asla böyle ucuzluk kullanılmaz. Sağlam olması ön plandadır ve tuğlaları da görüyorsunuz ne kadar özenle yapılmış. Bak mesela buraya KA yazmışlar. 21 yazıyor şurada. 29. 21. Kırmızı Cadde'de insanların çok kalabalık olduğu yerde, size anlattığımı görmüştünüz. Su terazisi, şehir hamamı bulunmaktadır. Ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz ki müzeye koymuşlar ve bu müze de zaten yeni yapılmıştır. Bunlar eski hali. Şadırvan Camii. Bu ne? Çam döküm. Çan döküm. Çok büyük bir çan. Aa, bu da kırılmış. 1900'lerden aşağı cam, dini yapılar. Bartın mimarisi. Bu da oradaki gördüğünüz caminin yatır yapılışı. Buraya göstermiştik. Yeşilliğiyle, Bartın'ıyla, çayıyla, şehriyle, turuncu çatılarıyla Bartın. Devam ediyoruz. Sıradaki yerimiz neresi? Müzenin bugün açık olması çok iyi. Çok insan gelmiş bak. Biraz ses kafanızı karıştırabilir ama Bartın'da hayvanlar daha çok önemli. Çünkü eskiden yollar yapılırken eşeklerin yürütürlermiş ve eğim, çünkü yüksek eğimde eşekler yürüyemezlermiş. Bu yüzden eşekler kullanılırmış. Bu bilgiyi de vermek istedim size. Hı. Gerçekten ilginç. Aa, bu da termos böyle. Bartın'da da madencilik var ama Zonguldak kadar yaygın değil ve madenciliğin resimlerini görüyorsunuz. Genelde kömür çıkar zaten madenlerin. Daha çok Zonguldak'ta özellikle. Madencilik çok fazla. Buraya bakmamıştık. Wow. Buraya bakmamıştık. Burayı güzel yapmışlar. Kömür var. Sonra kazı malzemeleri var. Bunlar kazı malzemeleri bu şekilde. Çok güzel. Güzel yapmışlar gerçekten. Bu da fenerleri, baş lambaları, bu içecekleri, çantaları. Çizmeleri kadar var. Bu da işletmelere ait kömür küreği, kömürcülük. Bu ne, daktilosu herhalde. Burada da gazeteciliği görüyorsunuz ve gemici pusulalarını görüyorsunuz. Pusulada mı var? Hı hı. Gazeteleri, daktilosu da var. Bartın yazısına bakar mısınız?
Şu an böyle değil. Güzel yapmışlar ama. Tık 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 tık. Takvide yazmak ister miydin Elif? Benim ellerim çok hızlı olmadığı için ben yazamazdım ama sen yapabilirdin. Ben isterdim. Monika gemi de çok tatlı ve şirin. Bunlar gemi malzemeleri sanırım. Evet. Buraları hızlıca geçiyorum. Çünkü ben gemi malzemelerini anlamıyorum ama görsel olarak size böyle bir şekilde gösterebilirim. Çok güzel. Bu ne? Hey. Fen bilimleri kitabı. Ne kadar eski. Fen bilimleri. Halatları anlatıyor. Aa, gözükmüyor. Ay şimdi gözüküyor. Ha, iplerin nasıl bağlandığı, gemici düğümleri falan var ya. Bunu anlatıyor. Evet. Ve çıplak. Kocaman. Benim boyum kadar. Özlü tarih. Evvelden Bartın Deresi, Altın Deresi diye bir Slogan slogan vardı. vardı. Bartın tavuğuyla, yumurtasıyla, kerestesiyle, keteniyle bütün Türkiye'de meşhurdu. Wow. Alpay balık sözüymüş. Ütüyü gördün mü? Sokaklar, tarihi binalar, ahşap evler, Bartın'ın değişmez simgeleri. Dününü bilmeyen geleceğini bilemez. Çetin Esmer. Yönetim tarihi. Zaten masasından anlaşılıyor. Yönetim tarihinde bir fotoğrafım olmalı diye düşünüyorum. Ya 74. il olduk diye haber var şu an burada. Hükümet konağı. Baksana. 74. il olduk diye haber var şu an. Bizim plakamız 74 ya. Evet, önceden Zonguldak'a bağlı bir ilçe olarak Bartın geçiyordu. Fakat sonradan il olarak daha 74. şurada gördüğünüz gibi 74. il olarak tarihe geçmiş. Çok harika. Eğitim ve sağlık tarihi. Ay çok güzel sınıf. Önceden siyah kıyafetler giyerlermiş. Okul kıyafetleri siyah olurmuş. Hatta annemin de böyle bir tane fotoğrafı vardı. Ve öğretmenlerin öne oturup öğrencilerin böyle arkaya bu şekilde çekilen fotoğraflar. Çok iyi ya. Erkeklerde yaka peçeteleri, takım elbiseler böyleymiş. Ya sıralar. Ben burayı görmemiştim. Bu şekilde sıralar vardı önceden. Hatta 3 kişi de otururlardı. Ama biz bunları nereden biliyoruz diye bize soracak olursanız annemden, babamdan, önceki hikayelerinden dinledik. Eski Rum mektebinde şimdiki İstiklal Okulu kum üzerinde yazı yazmak için kullanılmıştır. Yani burada yazılar yazılır. Önceden de tebeşirle tahtada yazı yazılırdı. Bu şekilde. Akıllı tahtalar olmadan önce. Hatta tebeşir tozu yutup ateş çıkar. Evet. Bunu düşünsene ders anlattığında Elif. Çok zor. Sağlık karneleri de oluyor şu düzenlerde ya önceden. Bunlar Bartın'ın ilk eczaneleriymiş. Bu neymiş? Yerel basın tarihi. Basın iletişim. Ben seviyorum basını. Çok severim. Fotoğrafçılıkmış burası. Radyo ve televizyon yayınları. Ne kadar güzel. Fotoğraflara bakar mısın? Fotoğraf makineleri. İlk kurulan matbaalar. Burada eskiden görüyorsunuz ve geliyoruz şimdi. Burası nedir? Film mantları gibi bir şey mi? Baskı diyor. Klişe baskılar. Bu Çekmeceleri de var. matbaa makinesiymiş bu. Baksana.
Çok gözlü çekmeceleri var. Çok eski. Matbaa makinesiymiş burası da. Önceden buradan böyle gazeteler çıkarmış. Ve oldukça da büyük. Bunun etrafında 3-5 kişi çalışır bence. Bence buradan böyle döndürüyorlardı bunu böyle bu şekilde. Döndürüyorlardı. Bayağı büyük. Şu an telefonlar çok iyi. Küçük, büyük. Mikrofonlu. Kamera. Farkındaysanız, bilmem dikkatinizi çekti mi? Yerler de ahşaptan. Spor bölümü burası. Kültür sanat tarihi. Madalyalar. Amasra anlatılmış biraz. Ulus, Udaşile, Amasya balıkçılığıyla, ve sanat var. turizmiyle ünlü bir yer. Ve burasında denize girebiliyorlar. Kültürü. Şu çok güzel değil mi? Baksana kocamanlar. Bunu nasıl Nefes çalabilirmiş ki? yetmez ki ona. Ben çalamazdım yani. Perde açıldı. Bartın'da tiyatro çalışmaları. Bunlar zaten yöresel kıyafetlerimiz. Kadın giysisi, erkek giysisi ve yapılan bastonlar, geleneksel kıyafetler. Bu da tel kırma olandan az önce baktığımız. Evet, duvar süslemesi olarak Bastonu. kullanılıyor. Yaşların kullandığı daha rahat yürüyebileceğiz. Geleneksel Bartın kıyafetleri. Kadınların. Böyle geniş şalvar türü kıyafetler. Ve bizim çok önemli bir insanımız var. Cide'de doğan ve Rıfat Ilgaz adında. Evet, kesinlikle. 1911'de doğmuş, 1933'te ölmüş. Rıfat Ilgaz edebiyat bölümünü tamamladı. Edebi hayatını birkaç dergide şiirler ve mizah yazıları yayımlayarak başladı. Ilgaz'ın sonrasında hikaye, roman ve oyun dallarında pek çok eseri yayımlandı. Yazarın 1957 yılında dizi, hikaye olarak yayımlanıp sonradan roman olarak toplanan Hababam Sınıfı, ki bizim Türkiye'de çok izlenir ki siz de biliyorsunuzdur. Hababam Sınıfı adlı eseri filmde de uyarlanarak geniş kitlelere ulaştı. Teşekkürler. Hadi diğer bölüme geçelim. Kurcaşile var. Bak burası çok güzel duruyor. Evet, hadi size soru soruyoruz şimdi. Bir sonraki video ulus mu? Böyle göstereyim. Bir sonraki videoda ulus mu? Ulus'un bir şelalesi var. Böyle çok büyük. Yoksa Kurcaşile mi? Yoksa burası var. Kurcaşile'de de var şelale. Burası ne de güzel. Evet. Yukarıdan bir yönüm de güzel. Burası da güzel. Mutfak kültürü ve kültürel yapı. Evet, en sevdiğiniz bölüm yemek. Burası Bartın yöresel ağzı. Yani o kadar böyle yani köye geldi yani ne bileyim. Keşke biz de böyle olsak değil yani. Bartın'ı her şeysi severiz biz. Bizim buranın kestanesi olur, çile olur, funduğu olur. Yeşilliklerimizi kendimiz bahçemizde. Olur değil, olur. Domatesler, o tarlamızı çıkacak. Daha çıkmadılar. Burada yemekler var. Bartın zengin mutfak kültürüyle ünlüdür. Yumurtalı isput. Dağ yamaçlarında genelde böyle yeşil yeşil olurlar. Ispıt. Isput ama isput diyor. İsput. Aslında Ben de ıspıt diye biliyordum. Ben de isput diyorum. Soğanla kavrulup güzel yemeği yapılabilir ve tadı çok güzeldir. Bu ne? İncir dondurması var ve çok ferah bir dondurmadır, yani böyle yoğun değildir. Darı mancırı. Bartın'ın en meşhur yemeği bu mancar yemeğidir ama ben hiç sevmem. Pirinçli Beyaz mantı. baklavayı da son zamanlarda duymuşsunuzdur belki. Böyle üzerinde şey yok. Bu fıstık, Antep fıstıkları falan yok. Böyle birazcık daha Beyaz. sade bir görünüşe sahip. Pirinçli mantı var. Sonra Güzel gözüküyor. bunu zaten genelde Bartın'ın her evinde görürsünüz, böyle köylerde falan genelde. Mısırlar böyle duvarlara asılır. Sonra Kuruturlar.
Ve yer sofraları meşhurdur. Yer sofrası Ve genelde bayramlarda hep böyle örtüsü. yapılır. Bizim böyle Ramazan bayramı falanlarda hep bu şekilde gösterilir. Ve bunlar mutfak eşyaları. O demircilerin yaptığı eşyalar. Sonra da şunlar küfe. Önceden yoğurt yaparlarmış böyle büyük tencerelerde. Su taşırlarmış. Ayran yaparlarmış. Ve çay semaveri şu. Önünde küçük çaydanlığı var. Bunda buğdayı kırıyorlar ve sonra bunu ekmek olarak yapıyorlar. Hamur yapıyorlar. Burada ateş çıkıyor. Burada yemeği pişiriyorlar ve bu demircilerin yaptığı kazanlarla yemekler yapılır. Çünkü aileler çok kalabalıktır. Ve bu kürek de ekmeği çevirir. Hani o saç vardı ya genelde turistlerin çok beğendiği. O sacı bu ekmekle çevirirler. Burası bu şekilde. Çok güzeller. Şunlar da küçük yine gaz lambalarının modelleri. Bunlar da bize ait olduğu, yemeklerin ait olduğunun belgeleri. Bartın'da yeni doğan bebekler kutlamalarla coşkulu bir şekilde karşılanır. Bebek doğduktan 40 gün sonra 40 mevlütü okutulur ve şerbet dağıtılır. Sonraki yıllarda bebeğin doğum gününü aileler toplanarak kutlarlar. Fotoğrafları olur böyle. Bebek malzemeleri. Her bebeğin böyle bir beşiği olur ve bunda uyutulur. Böyle böyle sallanır. Bundan benim de vardı. Evet. Çok da eski değil yani. Ve çok keyifli olur. Bunların daha çeşitli modelleri de var. Eskiden bunlardan çok oynardık, hatırlıyor musun? Tombala. Evet. Ailelerle yılbaşında genelde çok oynanırdı tombalalar. Bir torbadan çekilir ve de hangi sayı gelirse ona yerleştirilirdi. İlk bitiren kazanır. Evet. Sünnet. Bu kıyafetiyle gelirmiş, çantayla ve malzemeleri de bunlar olurmuş. Her evde eskiden bunu görürsünüz. Yani bu sadece doğuya özgü bir adet değil. Türkiye'nin genelinde yabani hayvanlar hani çok olduğu için, insanlar da çok köy içlerinde yaşadığı için tarlalarını korumak için, ses çıkarmak için genelde bu silahları kullanırlardı. Ve böyle büyük aynalar olur genelde. Ve böyle minderli koltuklar. Evet. Özellikle de böyle örtülü. Ama bu perde bilmiyorum. Bayağı önceden herhalde. Güzel duvar saati. Çok nostalji, geçmişe götürüyor. Sandıklar. Her genç kızın kesinlikle bu şekilde çeyizli sandığı olmalı. Yani eskiden o şekildeydi. Hatta bir örfü var. Eğer kim oturuyordu sandığın üzerine? Kardeşi mi? Erkek kardeşi. Eğer üzerine oturursa. Evet. Damat evlenecek olan kişiden para alırdı. Evet. Gelini damat. Önceden üzerine tel kırmalı şey takarlarmış başına. Yüzünü çektik mi? İşte bu çeyiz sandığı içerisine yazma, kıyafetlere, yani çeyizli olur. Öyle söyleyeyim. Bunlar altın mı? Kemerleri ama ne bilmiyorum. Düğünümüz var. Bir hafta sürerdi. Cuma günü oğlan evdeki helva kermesiyle başlardı. Tabii şimdi böyle değil. Önceden öyleymiş evet. 7 gün düğün mü sürer? Düşünsene 7 gün önce düğünümüz var. Arabası çok güzelmiş ama. Burası bitti. Şimdi aşağıya ineceğiz. Aşağıya göstereceğiz. Evet. Size böyle gösterdik. Her odasını gezdik. Gezmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Hadi aşağıya inelim. Yalnız o ses efektlerine bayıldım ya. Çok gerçekçi olmuş bir de. Erkekler de öyle Elif. Hatta o çaycının ter şeyi çok iyi. 4000 yıldır uygarlıklara kucak açan Bartın. Milattan önce. İntikler. Bunlar
Bartın'dan çıkan tarihi eserler. Hangileri? Bunlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Frigyalılar, Kimerler ve Lidyalılardan kalan. Para çeşitleri var. Roma hakimiyeti var burada da. Bunlar da Roma'dan kalan tarihi eserler. Pontus Krallığı. Roma hakimiyeti. Osmanlı döneminin haritası var. Amasra'daki Elif taş atmaya çalıştığımız yer. Evet. Cenevizli kaleleri. Selçuklu döneminden kalan tarihi eserler var burada da. Milli Mücadele dönemi. Yapılan bu madalya 4 Nisan 1921 günü ve 66 sayılı kanuna göre Türk İstiklal Harbi'nin başarılı ile sonuçlanması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ve savaş sırasında yararlılık gösterenlere verilmiş. Ön yüzünde Ankara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile zafer ve barışı sembolize eden güneş ışınları betimi arka yüzünde ay yıldızıyla çevrilmiş misaki milli sınırlarını gösteren Türkiye haritası, onun altında da madalyanın yapılış tarihi. Pirinç tanesinden mi yapılmış? Pirinçten yapılmış bu madalya eskiden. Atatürk'ün yazdığı Nutuk adlı eseri 1927 yılındaki Osmanlıca ilk baskısı. İlk baskısı. Evet. Yıl kaç? 1927. Hakkında gösterilen samimi hislere teşekkürle muhterem ve vatanperver Bartın halkına selam ve muhabbetlerimin iblalığını rica ederim demiş Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk için özel basılan madalya. Bunlar da Atatürk'ün resimleri, madalyaları. Bu madalya çok güzelmiş. Bunlara özel yapılmış. Zaten önceden paraların arkasında da bu simgeler vardı Atatürk'ün. Evet, 50 kuruşlarda, 1 liralarda. Kent Müzesi 2017 ödül almış. Bu bağışlanmış bak. Daha üzerinde barut bile duruyor galiba. Değil mi? Tozları duruyor. Bunlar da aldıkları ödül, yıldızlar, rütbeler. Sanırım kadın oranı 100.500 iken erkek oranı 98.451. Burada da ilçelerine göre Bartın il nüfusunu anlatmışlar. Ulus 21.691, Kurdeşli 6.475 kişi, Amasra 14.262, merkezde şu an Bartın'ın bulunduğumuz yerdeki yaşayan insan sayısı 156.551 ve bu Türkiye'de 2021'de nüfus sayımında ortaya çıkan rakamlar. Burada arabayı anlatmışlar, arabaları ve sel felaketini 1998'de Bartın çok büyük çapta bir sel almış. Sel felaketinden sonra tekrar umarım yaşamayız. 1968 yılında deprem olmuş ve çok fazla evler yıkılmış, kayıplar olmuş. Burada da o yukarıda bahsettiğimiz büyük yangın anlatılmış. Zaten su hortumunu koymuşlar buraya. Büyük bir yangın. Yine yangın için bir şeyler. Denizciliği anlatmışlar. Şu araba direksiyonuna bakar mısınız? Çok iyi. Eski köprü. Orduya köprüsü. Bu da hız ibresi. Sanırım bu kornası. Bu da yine çok büyük bir otobüs direksiyonu herhalde. Taş kömürü. Sonra hayvanları anlatmışlar burada da. Domuzlarımız yemiyoruz ve genelde ormanda yaşayan büyük domuzlar. Burada da gözüktüğü gibi. Yaban domuzu ve dişleri olur genelde. Saldırgan olabiliyorlar. Tehlikeliler. Çok insanları kovalamışlıkları var. Karaca denilen bir tane geyik türü var. Ve kuş türleri çok güzel.
Boz ayı da var ama sayısı az. Yani çok fazla değil artık. Eskisi gibi değil. Bunlar bitki çeşitleri. Genelde zaten ormanda çok fazla bu bitki çeşitlerini görüyorsunuz. Ve kum zambağı, yalancı çiçek, ak yıldız, Bartın Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı'nda da varmış. 113 tane omurgasız türünün varlığı belirlenirken 48 tane memeli hayvan türü var. 129 tane kuş varmış Küre Dağları'nda. Artık bitti ve Bartın'ın Kent Müzesi'nden ne anladığımızı eğer bana soracak olursanız, Bartın'ın tarihini, Bartın'ın bize kattığı şeyleri, afetleri, afetlerden tekrardan yıkılmayıp tekrar ayağa kalkışını ve insanların ne kadar sıcakkanlı olup tarihe ne kadar çok önem verdiklerini görebilirsiniz. Ve eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın ve şunu söylemek istiyorum. Kurcuşçili mi, ulus mu, nereyi isterseniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Das Vidanya. Paka paka.